Babamız Nebi Yorgun'un en büyük hayaliydi. İyi bir zeytinyağı üretimi yapabilmek. Bu hayalini yıllar içerisinde bizlere de sevdirmeye, alıştırmaya başladı. Biz de onun hayallerini gerçekleştirmek için onunla birlikte çıktığımız bu yolda çok hazırlıklar yaptık tabii ki. İyi bir zeytinyağı nasıl üretilir? İyi bir zeytinyağının üretim aşamaları nelerdir? Bunları öğrenebilmek adına eğitimlere katıldım. Aldığımız eğitimden dolayı iyi bir zeytinyağı ürettiğimizi biliyorduk. Bunu da tüm dünyaya kanıtlamak, duyurmak için de bu yarışmalara katıldık. Arjantin, Japonya, Londra, Amerika, İngiltere, İtalya birçok yarışmaya katıldık ve bunlar sonucunda da altın madalya ve Arjantin'de de dünya şampiyonluğunu aldık. Babamızın hayalini gerçekten istediği şekilde yerine getirebildiğimiz için de çok mutlu olduk. Ama bunu duyuramadık, reklamımızı yapamadık. Yani biz ürettiğimiz yağlarla dünya şampiyonu olabiliyoruz, altın madalyalar kazanabiliyoruz. Ama bunları tüketiciye, topluma duyurmak istiyoruz. Bak burayı nasıl? Erkan, o tarafa çok gitmeyin. Buraya, diğer tarafa, diğer çubukta hele. Tamam zeytin, tamam. Bu hasatımız milletimize, memleketimize, insanlarımıza hayat kaynağı olan zeytinyağı herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet torunlar gelin bakalım. Siz de bunları devam ettireceksiniz. Toplumu faydalı insanlar olacaksınız. Tamam dedeciğim. İsmim İmmet Nebi Yorgun. 1980'de kendi iş yerimi açtım. Tornacılık. Bunun akabinde zeytinyağı fabrikalarını, tamirlerini yapıyordum. Sonrası paslanmaz krom işine başladım. Ben dedim burada ortaklarda öyle bir iş yapalım ki herkes bu zeytinyağı fabrikasını örnek alsın, insanları yiyecek zeytinyağı çıkarsınlar. Bu düşüncelerle yola çıktım ve bu işi hayırlısıyla başardım. Yöremizde böyle hijyenik, böyle sağlıklı bir fabrika yok. Onun için bu konuda çok kendime gurur hissediyorum. İnsanlara faydalı olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Zeytinlere yağ döktünüz mü? Döktük. Aler döktü. Bayılıyorum bu yağ kokusuna. Bahçeli çok güzel oluyor ama değil mi? Evet. Aynen. Hala misafirlerimiz vardı. Nerede kaldılar? Vallahi geleceklerdi. Alara seni aradılar sanırım değil mi? Aradılar, yoldalarmış. Gelmek üzerelermiş. Ben Bahattin Yorgun, Nizolif Yönetim Kurulu üyesiyim. Nizolif, Aydın'ın Germencik ilçesinin Naipli köyünde kurulmuş olan bir zeytinyağı işletmesi. 2025 yılının ilk hasatına başladık. Yara almaması için tarakla toplamayı tercih ediyoruz. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle Aydın'ımızın Memecik cinsi zeytinine hasat yapıyoruz. Şunu biliyoruz ki Memecik cinsi zeytinimiz içerisindeki değerli mineraller olsun, gerçek anlamda çok yüksek bir verime sahip bir zeytin cinsi. Hasatımızı 2 bölümde yapıyoruz. İlk sabah hasatı ve akşam üzeri bize zeytin gelir. Bu zeytini de en kısa sürede fabrikamıza ulaştırmayı hedefledik bu yola çıktığımızda ve bunu başarabiliyoruz artık. Ortalama 5 saat içerisinde en geç bunu yağa dönüştürüyoruz ve gerçek anlamda biz fabrikamızda 22 derecede soğuk sıkımda bu yağı elde ediyoruz. Fabrikamızda da iklimlendirilmiş bir sıkım üretim alanımız var. Orada da bunun aşamalarında zeytinin ısınmamasını sağlıyoruz. Zeytinyağına erken dönüştürdüğümüz için içerisindeki mineraller ve polifenolik değerler hep yüksek oluyor. Bu da bizim istediğimiz bir şey. İşte 0,2 dizem ile 0,5 dizem arasında en fazla zeytinyağımızdaki asit oranı. Yani ilk yolculuğumuza başlarken biz bir aile firması olarak kurulduk. Bunun vermiş olduğu bir sevgi bağıyla birlikte başladık bu işe. Gerçekten hasatımızı da biz aileyle yapıyoruz. Üretimimizi de fabrikamızda ailemizle üretiyoruz. Kendi aramızda vermiş olduğumuz birbirimize mutluluk, üretmiş olduğumuz yağa da yansıyor ve iyi yağlar üretiyoruz. Ben Berna Küçükkaya, Aydın'da yaşıyorum. Nizolev Zeytinyağları Üretim Direktörüyüm. Nizolev butik bir tesisi. Üretimin her aşamasında kendimiz varız. Temizlik, hijyen bizim için en önemli unsurlardan. Bahçelerde de ürünlerin zarar görmeden fabrikamıza ulaşması için toplama aşamasında da kendimiz bulunuyoruz. Nizolev 2021 yılında üretime başladı. Üretim yaptığımız ilk yıldan itibaren çeşitli yarışmalara girdik. İlk olarak Arjantin'de dünya şampiyonu olduk. Ardından bunun yanı sıra tüm dünya ülkelerindeki yarışmalara katıldık. Fakat dünya şampiyonluğumuzu yeterince duyuramadık. Kendimizi anlatamadık. Bu bizi çok üzdü. İyi bir üretim yapan, iyi bir yağ üreten firma olarak adımızı duyuramamak bizi üzüyor. Nizolev adını bulunduğu köyden ilham alarak koyduk. Fabrikamızın bulunduğu köyün adı Naipli. Naipli'nin N'sini aldık. Zeytin ve incir ayrılmaz ikili olarak düşündüğümüz için incir ve zeytin ilk harflerini alarak Nizolev doğdu. Butik üretimde bahçeden fabrikaya kadar her şey çok önemli. Ürün öncelikle ağaçtan elle ya da tarakla hırpalanmadan toplanmalı. Hava alabilen kasalarda muhafaza edilip 4 saat içinde fabrikaya ulaşmalı. Fabrikamızda arıtılmış sularla yıkanıp hemen üretime alınmalı. Kısa sürede krom tanklarımıza aktarıp havayla temasını kesmeli. Üretim aşaması böyle. Kaliteli bir yağda olması gereken aşamalar bunlar. Ürün alımından kardeşim sorumlu, Bahattin Bey. Gelinimiz var, Sevda Hanım. O da benimle birlikte
üretimde çalışıyor. Kızlarım şişeleme, müşteri ilişkileri, siparişler üzerine çalışıyor. Eşim de zeytin tedarikçisi bu arada, Erkan Bey. Merhabalar. Kolay gelsin. İstanbul'a misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. geldiniz. Buyurun, bereketli olsun. Bereketli olsun, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin, bereketli olsun. Hadi buyurun. Vallahi biz sabahtan beri çalışıyoruz ya. Hoş geldin. Hemen ben girişiyorum. Nasılsınız? Çok iyi. Hemen kolay gelsin. Aydın'dayız. Nizoliv'in zeytin bahçesindeyiz. Dayanışma için geldik buraya. Umarım Türkiye'de, Anadolu'da birçok kişiye örnek olur ve bu gibi butik işletmeler çoğalır. Merhaba, Güneş ben. Erken Hasat'ta Nizoliv'le birlikte bugün zeytin topluyoruz. Ve bu zeytinleri şifa dolu, polifenolü çok yüksek, sağlığımız için efsane önemli bir şey olan, altın gibi olan bu zeytinleri fabrikaya götürüp sıkacağız ve şifa niyetine ekmeklerimizi banıp güzel güzel tüketeceğiz. Daha önce zeytin toplamadım. Gerçekten çok keyifliymiş. Bunun için İstanbul'dan geldim. Şu anda erken hasatın heyecanını yaşıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor. Bol bereket diliyorum. Merhaba, Gizem ben. Ben şu an çift zeytin bulmaya çalışıyorum. Çünkü bu sene çift zeytin, yani her yıl çift zeytin bulunduğunda bu bereket anlamına geliyormuş. Dolayısıyla bu senenin bereketli geçmesi için çift zeytin arayışım var şu anda. Zeytinlerimizi şimdi toplayacağız. Sonrasında bir fabrikaya gideceğiz. Bu zeytinleri sıkacağız ve sonra mis gibi zeytinyağlarını içeceğiz ve deneyimleyeceğiz. Çok güzel anneciğim. Aa, harika, bu da değişik bir zeytinmiş. Ben topluyorum diyor. Ben Erkan Küçükkaya. İşte İncir'e zeytin işi yapıyoruz. İncirimiz sarılop, zeytinimiz memecik zeytini bir zeytin. Memecik zeytinin özelliği en çok yağ veren bir meyve olmasıdır. Yani memecik zeytini bizim Aydın yöresinde bütün ağaçlarda memecik zeytini vardır. Bir yıl verim yılı çok, bir yılda verim yılı az oluyor. Bu yıllardan beri böyle değişmiyor. İklim koşulları, işte günümüzdeki iklim koşullarıyla artık verim almamız iyice zorlaştı. Su çok önemli bir şey tarım yapabilmemiz için. Artık bahçelerimize artezyen çakacağız. Ağaçlarımızı sulayacağız. Ağaçlarımızı kurtarmaya çalışacağız. Toprağımıza sahip çıkacağız. Fabrikayı 2001 yılında ilk kurduğumuzda yani standartların üzerinde bir makine almayı planlamıştık. Hem teknolojiye uysun hem de butik bir zeytinyağı üretebilmek için iyi bir makine almayı planlamıştık. O yüzden yurt dışından butik üretime uygun bir makine aldık. Bu makinede soğuk sıkım ya dediğimiz teknikle üretim yapıyoruz. 22 derecede zeytinyağı elde ediyoruz. Makinelerimizin dış çeperinde soğuk su dolaştırıyoruz. Hamurun ısınmasını en aza indirgemek ve zeytinin içindeki minerallerin ölmemesini sağlamak için böyle bir makine aldık. İkinci yılımızda tesise bir GES projesi gerçekleştirdik. Zaten kurmuş olduğumuz fabrikada, tesisimizde dışarıya hiçbir atığımız yok. Yani çevreye hiçbir atık vermiyoruz. Yani bizden çıkan pirina bile depolanıyor. Depodan gerekli alıcılara verilip sevk ediyoruz. Kurmuş olduğumuz GES projesiyle de kendi enerjimizi kendimiz üretip yenilenebilir enerjiyle işletmemizi çalıştırıyoruz.
Bahçemizden zeytinlerimizi topladık, hasatımızı yaptık, fabrikamıza geldik. Şimdi zeytinlerimizi sıkıma alacağız. Bunun aşamalarını da sizlere anlatacağım. Önce zeytinlerimizi bunkere döküyoruz. ...600 kilo zeytini bunkerimize boşaltıyoruz. Bunkerden zeytinler zeytin bandıyla üfleme alanına geçecek, yaprak üflemeye. Oradan da yıkama alanına giriyorlar. Yıkamaya gelen zeytinlerimiz kırıcıda kırılıyorlar. Kırıldıktan sonra malaksöre geliyorlar ve burada hamurumuz yoğruluyor. Gördüğünüz gibi şu an 18 derecede hamurumuz. 21-22. Çıkabileceği en yüksek. Tekrar bakarız derecemize. Hamurumuz yoğrulduktan sonra dekantöre veriyoruz. Dekantörden de buradan yağımız geliyor. Çıkan yağımızı separatörden içindeki kendi kara suyundan arındırıp yağ tankımıza alıyoruz. Tadıma hazır hale geliyor. En güzeli de bu aşık olması koku sanırım. Tabii finalimizde de yağımızı tatmak. Ben bu yatırımı topluma örnek olmak için, toplum görsün ki hakikaten ya bu zeytinyağı böyle oluyormuş. Zeytinyağının önemini anlatın üreticiler. Onu ben katkıda bulundum. Ama herkes bu yatırımı yapmaz. Niye yapmaz? Çünkü onlar bir an önce para kazanmak için yaparlar. Bugün ben şu arıtılmış su var, arkamızda kazanlar var. Ben bu zeytini arıtılmış suyla 0 derece kireçsiz suyla yıkıyorum bu zeytini. O da yani bir masraf. O da bir külfet. Ama ben bunları hiç göz ardı ettim. Ben dedim eğer yapılacaksa bir iş tam yapılsın. Eğer insana hizmetse hizmet bu. Onun için hiç acımadım ve böyle bir tesis bu ortaklara kazandırdım. Benim köyüm Naipli, babam oralı. Ben buranın çocuğuyum ve yöreme iyi bir tesis kazandırdım. Ama maddi plana öne çıkarmadım. Zaman içinde bu işler olacak. Ben Almanya'ya yağ gönderdim.
Özbekistan'a, Kırgızistan'a gönderdim. Yani bu şekilde zaman içinde biz bu şeyleri atlatacağız. Tabii ki bunu zaman ister. O yüzden yatırımımız bu yönde oldu. İnsan. Çünkü onlar da Ama öyle dışarıya dökülür kızım. Elinle alabilir misin? Çekirdekleri nasıl ayıracağız bunu? Hayır. Misafirlerimiz hasatlarını yaptılar. Kendi elde etmiş oldukları zeytinleri önce sıkıma aldık. Daha sonrakilerle de kırma işlemi yapıyorlar. Bunları kendilerine hediye edeceğiz. Zeytinyağlarıyla birlikte. Nizoliv'den hatıra. Dilden atlayıp. Ne yapıyorsun? 3-5 mi şey yapıyorsun, kırıyorsun? Bence benimki doldu, tamam. Bu zeytinler ilaç atılmadı, natural. Kimyasal hiçbir şey yok. Kurt yaparsa yapar, yapmazsa yapmaz. Mesela bunlarda kurt yok şu anda. İlaç da atmadık. Zamanında gübre, zamanında su, zamanında bakım, çivti, çubuğu yapılması gerekiyor. Ağaçlar çocuk gibidir. Bakarsanız meyve verir. Bakmazsanız hiçbir şey vermez. Yani zamanı gelince diplerini çapalayacaksın, gübresini vereceksin, dallamasını yapacaksın. Eğer su istiyorsun suyunu vereceksin. O zaman hiçbir şeye tesir etmez ağaca. En güzel hangisi, en lezzetli? Efendim? En lezzetli olan hangisi? Yaptığınız iş. Bu. Tabii ya. En lezzetlisi. Peki kaç hafta duracak bu tuzlu suda? Bir hafta. Suyunu deniştiri ver, tatlanır. Mesela ben geçen hafta şişenin içini yaptım, çıkarttım. Acı ama o biraz. İşte acı, esas acı. Onu acı olarak yiyeceksin. Ya. İlaç o ya, ilaç. Zeytinyağı, limon, bir de tuz dökeceksin. Oh, ekmeği ban yiyin. Şebeke suyundan vermeyin. Akmalı su. İçme suyu ya da içme suyu. Tabii doğru. içme suyu. Tadı kaçar. Tamam. Biz arıtma suyundan Kapağını da güzelce kapatın. turşu gibi. Ortalama kaç haftada olacak? Dolduracağız. 4 günde 5 günde. Ya Yok, onu yaparken diyor alara yapıverin onu ya. Streçle Kapağına. böyle vakum yapmak lazım. Yoksa böyle köpürüyor, bir şeyler oluyor. Gaz falan. Var mı isteyen? Yok. Ne? 2021 yılında girdiğimiz sektörde aldığımız ödüllerimiz. Bunları tadım evinde gelen misafirlerimize göstermekten gurur duyuyoruz. Bizi ziyaret edemeyen, buraya ulaşamayan müşterilerimize de web sitesinden satış sağlıyoruz. Instagram'dan bizlere ulaşabilirler. Zeytinyağını imalatını çıkardık. Şu anda soframıza geldi. Soframızda ilk hasatımızı yemek için ekmeğimizi yağın içine bandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İlk hasat. Portaklı çıkartırken güç verin. Ben şuna bir banmak istiyorum ya hakikaten. Beni çok bandırma, ben o kadar yiyemem. Başka bir şey istiyor mu Nebe? Nebe başka bir şey istiyor Bir mu? tane de kabak yapıyorsun. Tam burada varmış. Enginar isteyen?
Ben alırım. İşte bu da var. Teşekkür ederim. Afiyet olsun.